Evet arkadaşlar, bu dersimizde stick kullanımına dair sizlere bilgi veriyor olacağım. Boş bir frame'im var gördüğünüz gibi. İçerisinde sadece bir status barım bulunmakta. Bunun dışında iki tane daha katmanım var. Bir tanesi günleri gösteren pazartesi ismine sahip olan katmanım. Bir de bunun dışında kutularım olacak. Şimdi öncelikle ben bunu AutoLayout kullanmadan normal bir frame ile nasıl yapıyoruz onun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Gün kısımları sabit bir şekilde sayfa aşağı doğru kaydırıldığında bu bölümde kalacaklar. Öncelikle bu çalışmayı yapıyor olacağız. Şimdi örneğin burada pazartesi var. Şöyle birkaç tane kopya alalım. 3 tane de kopya alalım. Pazartesiden bir kopya daha alıyorum. Bu da örneğin salı olsun. Salının rengini biraz daha değiştirebiliriz. Pazartesi yazan yeri de salı olarak değiştirelim. Bunun alt tarafına da şöyle 3 tane daha content kısmından kopyalar alacağım. Son olarak bir tane daha alabiliriz. Bu da çarşamba olsun. Buraya da çarşamba olarak yazıyorum. Çarşamba için de biraz içeriye ihtiyacımız var. Onları da şöyle yapabiliriz. Belki çoğaltabiliriz. Evet. Tüm içeriğimiz bu şekilde olacak. Yani sayfa scroll edildiğinde şu 3 tane katman örneğin alt taraftan yukarı doğru kayarken salıya geldiği anda salı kısmı üst tarafta sabit kalacak. Çarşamba yine çarşamba sabit kalacak. Şu renkler birbirine çok benzemiş. Onun için biraz farklılaştırabiliriz. Şöyle kırmızı bir renk seçiyorum. AutoLayout kullanmadan yapacağımızı söylemiştim. Hepsini seçiyorum. Öncelikle bunları hizalayalım. Ortalı bir şekilde hizalıyorum. Aralarındaki mesafeyi 32 piksel olacak şekilde de şöyle ayarlıyorum. Daha sonra bunların hepsini bir kutu içerisine alacağım. Ctrl, Alt ve G tuşlarına basabiliriz. Bu bizim aslında body kısmımız olacak. Yani sayfamızın gövdesi olacak. Bunu içeriye alalım. Şöyle tam status barın bittiği yerde hemen bu başlayacak aslında. Evet, şu taşan diğer kısımları da yukarıya kadar çekiyorum. Şöyle kalabilir. Sayfa scroll edildiğinde sabit kalacak kısımlar neresi olacak? Bunu ayarlamamız lazım. Öncelikle şöyle yapalım. Bu status barı bir üste çıkartıyorum. Sıralama olarak, hiyerarşik olarak en üstte zaten. Body kısmını açalım. Burada günlerin olduğu kısmı bir görmek istiyorum. Şu clip content'e geçici olarak bir iptal ettim. Şimdi pazartesi kısmını seçelim. İsmi ne? Pazartesi. Doğru. Şurada salı yazıyor. Diğerinde de çarşamba olarak değiştirelim. Üçünü de aslında yapmış olduk. Bunlar gördüğünüz üzere sıralama olarak üst tarafta yer almakta. Clip content'i bu noktada kapatabilirim. Bu üç tanesini seçili hale getirdikten sonra prototip sekmesinden stick özelliğini atıyorum. Şimdi bir test gerçekleştirelim. Shift Spacebar tuşuna basıyorum. Sayfayı şöyle yukarı doğru kaydıracağım. Bakın herhangi bir etkileşim yok. Çünkü body kısmı için burada scroll özelliğini açalım. Vertical seçeneğini aktif hale getirdim. Evet, şimdi kaydırabiliriz. Yukarıya doğru devam ediyorum. Bakın salıya geldiğinde salı üst tarafta sabit bir şekilde kalıyor. Çarşambanın olduğu kısma gelelim. Burada da çarşamba bakın sabit bir şekilde kaldı. Aşağı doğru devam ettirelim kaydırmaya. Tam istediğimiz gibi şu an bu aslında çalışıyor. Evet, otomatik düzeni kullanmadan işlemleri bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bunda da herhangi bir fixed özelliği yok gördüğünüz üzere. Olsa da bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Çünkü neden? Zaten tam olarak bu noktaya elementlerimiz sığmış durumda. Bakın herhangi bir şey değişmiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus ne? Şu an fixed'dan bunu istersem kurtarabilirim de bu arada. Kurtarayım. O şekilde daha az etkileşimle bu işlemi yaptığımızı biliyor olalım. İki tane katmanımız var gördüğünüz üzere. Status bar katmanımız en üstte duruyor. Onun hemen altında yani onun bittiği yerden Y konumunda bizim içerik bölümümüz başlıyor.
Bunların arasında otomatik düzene sahip olmayan bir boşluk var. 32 piksel olarak birlikte biz bunları ayarlamıştık. Burada arkadaşlar pazartesi, salı ve çarşamba yani günleri gösteren kısımlar için biz prototip sekmesinde stick özelliğini atadık. Bu sayede herhangi bir şekilde scroll olduğunda bizim seçmiş olduğumuz elementler üst tarafta sabit kalıyor. Birinci yöntemimiz buydu. Şimdi auto layout ile bunu nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. İlk önce main layout'un içerisine şu status bar'ı getiriyorum arkadaşlar. Bakın main layout bir auto layout düzene sahip, dikey yönde 932 piksellik bir yüksekliğe sahip durumda. Şimdi elementlerimizi burada hazırlamaya başlayalım. Şu box'tan pazartesinin hemen alt tarafına birkaç tane kopya alıyorum. Burada auto layout düzeni kullanacağım. Hepsini seçili hale getirdikten sonra Shift A'ya basıyorum. Frame'imin ismi pazartesi frame olacak. Bu alanı ortalayalım. Şöyle kendi içerisinde bunu ortalamak istiyorum. Gap değerimiz burada 32 piksel olacak. Aynı zamanda alt taraftan da bu değeri uygulayacağım. 32 piksel olarak bunu veriyorum. Evet, şimdi aynı şekilde salıyı devam ettirelim. Salıyı şu kısma getirdim. Box'tan bir iki tane kopya alalım. Bunu da bir auto layout düzen içerisine alıyorum. İsmi salı olacak. Aynı şekilde alt kısımdan buna da 32 piksellik boşluk uyguluyorum. Aralardaki boşluğumuz da 32 idi zaten. Evet, son olarak çarşambayı da burada tamamlayalım isterseniz. Şöyle birkaç tane kopya da burada oluşturacağım. Daha sonra bunların hepsini seçelim. Yine Shift ve A'ya basalım. Ortaladıktan sonra ara mesafeleri ve alt boşluğu düzenliyorum. İsmi de çarşamba olacak. Evet, aslında işlemlerimiz içerik olarak tamamlandı. Main layout içerisinde bir tane status barımız var. Bunların tamamını içeriye taşıyacağım. Evet, pazartesiyi şimdi getirelim. Sonra salıyı kopyalıyorum main layout içerisine. Sonra çarşambayı da buradan kopyala yapıştır yapıyorum. Kes yapıştır da yapabilirdik. Şöyle silelim. Evet, şimdi şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Evet, şimdi bir yapımızı inceleyelim isterseniz. Burada main layout içerisinde bir status barımız var ve onun altında bir kutu, sonra pazartesi, salı ve çarşamba olmak üzere 3 tane bölümümüz var. Bu dördünü tekrar ben Shift ve A'ya basarak bir frame içerisine aldım. İsmine body yazabiliriz. Yani gövde anlamına gelen bir metin yazdım. Şimdi öncelikle yapımızı bir kontrol edelim. Body içerisine bakın 4 tane katmanımız var aslında. Burada çarşambadan başlayarak stick özelliğini prototip bölümünde oluşturacağım. Aynı şekilde salı için de burada stick atıyorum ve pazartesi için de burada stick özelliğimi verdim. Hatta en üst kısımdaki status bar için de bu özelliğimi veriyorum. Şimdi taşıyan alanları burada gizleyebiliriz. Design sekmesine geçtikten sonra clip content'i burada kapattım. Aynısını body için de uygulayacağım. Şimdi bizim main layout'umuz 932 piksel. Şuraya kadar keseceğim arkadaşlar. Fakat bu bölüm scroll edilebilir olacak. Vertical seçeneğini burada işaretliyorum. Şimdi gerekli boşlukları bir ayarlamak istiyorum. Body kısmı için üst taraftan 32 piksellik bir boşluk bırakacağım. Fakat bunu şöyle de yapabiliriz. Burada görmüş olduğunuz box için yukarıdan ve aşağıdan da 32 piksel olacak şekilde aslında ayarlayabiliriz. Evet. Şimdi bir test yapalım. Nasıl çalışıyor? Shift Spacebar'a bastım. Sayfayı scroll ediyorum. Evet, pazartesi sabit kaldı. Tamam. Ama şu bölümler gördüğünüz üzere üstten devam ediyor. Sadece bir üste alma ve alta alma problemimiz gözüküyor. Şimdi bunu da sağlayalım arkadaşlar. Pazartesi, salı ve çarşamba bu 3 tanesini seçelim. Bunları ön tarafa getirelim. Burada Canvas Staking özelliğinden öne taşıyorum. Sayfamızın kendisini bir kontrol edeceğim. Evet, şimdi
Tekrar testimizi çalıştıralım. Evet, bakın bu sefer oldu. Pazartesi, salı, çarşamba. Burada da duruyor. Evet, işlemimizi gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde sağlamış olduk arkadaşlar. İki yolda da yapmış olduk. Hem AutoLayout kullanarak hem de AutoLayout kullanmadan bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir şekilde aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Başka bir eğitimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.